Herkese merhabalar, Şehirler sayfasına hoş geldiniz. Bugün 1 Temmuz 2023. Birinci kovanımızın genel durumunu kontrol edeceğiz. Şimdi bir önceki videomuzda havanın yavaş yavaş düzeldiğini ve sonunda yaz havasının geldiğini söylemiştik. Bugün de kovanımıza nektar gelmeye başlamış mı bunun kontrolünü yapacağız. Kovanı açmadan önce kullandığım bütün ekipmanları dezenfekte ettikten sonra işlemlerime başlayacağım. Şimdi bunu ısrarla söylememin sebebi şu: benim kovanımda 4 senedir hiçbir şekilde hastalık olmadı. Bunun sebebi de ekipmanları dezenfekte ettiğimden kaynaklanıyor. Onun dışında hiçbir problem yaşamadım. Şimdi geçen haftaki yaptığım kontrolü 4. katı 2 tane kapalı yavrulu çıta çıkarttım. Bugün de çıtalar ne alemde bunları görmüş olacağız. Şimdi 4. katta ana arı suyumuz yok ama biz yine ne olur ne olmaz diye bir kontrolümüzü yapacağız ve nektar var mı buna bakacağız. İlk çıtamız nektarlı bir çıta. Şu an bir nektar gelmeye başlamış ama daha dolu dolu gelmiyor. Yani çıtaların bayağı ağırlaşmaya başlamış. İkinci çıtamızda gördüğünüz gibi çok güzel bir çıta. Bu çıtanın yarısı sırlanmış. İlk çıtamızın da sırlanmasını bekliyoruz. Bu sene böyle bir enteresan gidiyor sırlanmalarda. Artık her şeyde bir hayır vardır diyoruz. Çünkü buraya geldiğimizden beri biraz ilkleri yaşıyoruz. Şimdi hava biraz sıcak olduğu için arılar galiba işkillendiler ve yüzüme doğru uçuşmaya başladılar. Ben de bunu engellemek için hem kovanı hem kendime kekikli naneli solüsyonu sıkıyorum. Zaten kovanı açmadan önce de bu solüsyonu kollarıma da sıkarak arıların bana saldırmasını engelliyorum. Zaten saldırmıyorlar da ekstradan bir önlem almış oluyoruz. Üçüncü çıtamızda gördüğünüz gibi dolu dolu bir çıta ve üstten de sırlanmaya başlamış. Dördüncü çıtamız da komple dolu bir çıta. Sadece tek sıkıntısı alt taraflardan çıtanın kesilmiş olması. İnşallah bu kesilen yerler bal salma yaparken bir kırılma meydana gelmez. Şimdi 5. çıtamızdaki verdiğimiz kapalı yavruların tamamı çıkmış ve buraya da arılarımız inceden bir nektar doldurmaya başlamışlar. Yani bölgede bir nektar geliyor. Sanıyorum ki birkaç haftaya da artık sağım yapmaya başlarız diye düşünüyorum. 6. çıtamızdaki kapalı yavrular da çıkmış ve buraya güzel bal gelmiş ve geldiği gibi de sırlamışlar üst taraftan. Bu da gayet güzel. Bu çok hoşuma gitti şu an. Bu bölgeden biraz umudum kesilmeye başlamıştı ama biraz umutlarımız yeşerdi artık bunları da görünce. 7. çıtamızda gördüğünüz gibi çok güzel, tamamen dolmuş. Bunun da sırlanması gerekiyor. Sadece gördüğünüz gibi alt köşeden komple gitmiş. Burayı tamir edeceklerini hiç sanmıyorum ama artık bal sağımında oraya göreceğiz ne olacağını. 8. çıtamızın da yarısı sırlanmış ve dolu dolu bir çıta. Sağ ve soldaki son 3 çıtalar ağırlaşmış. 9. çıtamız da aynı şekilde komple bal dolu. Şimdi son olarak da duvar çıtamıza bakacağız. Duvar çıtamızda da bir sorun yoktur diye düşünüyorum. Tam derken yemek için öldürdüğümüz peteğe arılar buradaki larvaları toplamamışlar ve erkek arı gözleri yapılmış. Şimdi buradaki arıları siktikten sonra bu çıtadaki erkek gözlerin hepsini keseceğim. Yani bunun bize bir zararı yok ama oraya şimdi arı gömlekleri oluşacağı için yerken biraz petekler ağzımıza gelecek. Tek sıkıntısı bu. Yoksa onun dışında bir problemi yok. Şimdi arılarımızı siktik ve gözleri kesmeye başlıyorum. Şimdi gözleri keserken burada çok yoğun bir şekilde varroa zararlısı olduğunu gördüm. Sanıyorum ki kovandaki bütün varroalar şu an buraya toplanmış. Şu an gözlerde 3'er 4'er tane erişkin varroa zararlısı var. Şimdi ben buradaki gözleri boşaltmayacağım. Eğer çıta telli bir çıta olsaydı bunu yere doğru silkelerdim sağa sola. Bunu yaparsam buradaki çıta dağılacağı için şimdi bununla uğraşmayacağım. Sadece yukarıya biraz uçucu yağlardan sıkacağım ki iyice kokudan rahatsız olup aşağı düşsünler. Arılar da üstünden daha rahat bir şekilde atarlar hem de. Zaten gördüğünüz gibi arımız da güçlü ve sağlıklı. Oradaki varroadan kurtulacaktır. Şimdi 4. katımızda işimiz bitti ve 4. katı kenar alıp 3. katın kontrolünü gerçekleştireceğiz. Şimdi 3. katta zaten durum stabildi. 4. katta bir bal sıkıntımız vardı. 4. katta dolu olduğu için 3. katta da 1-2 çıtaya bakıp genel amaçlı bir sıkıntı var mı diye. Daha sonra da 3. katta tekrardan aşağı indireceğim. Gördüğünüz gibi 3. katta da bir problem yok. Çıtalar gayet dolu. Çektiğim çıtalar da ağırlıkları yerinde. Bu arada 4. kata indirirken 4. katın ağırlığı bayağı bir artmış. Geçen haftaya göre çok ağır. Yani bayağı ağır geçen haftaya göre. Şimdi 3. katta da işimiz bitti. 2. katı kenara alacağız. Şimdi 2. kattaki ilk çekeceğimiz çıta daha önceki videolardan bildiğiniz gibi boş bir çıta. Sadece üst taraflarında biraz kemerler mevcuttu. Şimdi bu çıtaya da nektar gelmiş mi buna bakacağız. Eğer buraya da nektar gelmeye başladıysa kovanımız çok ciddi bir şekilde bal topluyor demektir. Ama maalesef kovanımız çok ciddi bir bal toplamıyor. Demek ki gelen nektarın yoğunluğu çok fazla değil ve o çıtamız genel olarak boş. Tek tük petekleri doldurmuşlar. Ama 2. katta da 1. ve 10. çıtam bu şekilde. Diğer çıtalarım komple dolu. Kimisi polenli. Şimdi buradaki polenli çıtaları daha önceki videolarımda göstermiştim. Burada yoğun bir polen vardı. Şimdi duruma göre buradan 2 tane peteği kışlık olarak arılara ayırabilirim. Çünkü kışlık için gayet güzel besin olacak. Hem polenli hem de ballı olduğu için. Şimdi 2. katı da kenara aldık ve ilk katımızın durumunu kontrol edeceğiz. Şimdi ana ızgarasını kovanımızdan alıyoruz ve kekinali solüsyonumuzu sıkarak arılarımızı aşağı indirip rahat bir kontrol gerçekleştireceğiz. Şimdi yarım şerbetliğin altı gördüğünüz gibi dolu. Yani bu demek oluyor ki buradaki arı yoğunluğumuz gayet iyi ve biraz da orada nektarla şerbet var. İçinde günlük yumurta göremedim. O yüzden diğer çıtalara bakacağız.
Şimdi belki yeni anarı verdiğimiz için ikinci peteğin de örülür diye bekledik ama buraya bir örme yapmamışlar. Bu da beni biraz endişelendirdi. Bugün ana arıyı ve günlük yumurtayı mutlaka görmemiz gerekecek. Şimdi 3. çıtamızda günlük yumurta göremedim. O yüzden diğer çıtaların kontrolüne devam edeceğim. 4. çıtamız gördüğünüz gibi kapalı yavrulu bir çıta. Ana arı burada sıradan döşemiş ve arılar da bunları kapatmış. Çıta komple kapalı yavru dolu. 5. çıtamızda gördüğünüz gibi kapalı yavrulu bir çıta. Şimdi kapalı yavrulu çıtalarda yine ana arı olabileceği ihtimali olduğu için buradaki çıtalara da dikkatli bir şekilde bakıyorum. Yani bugün günlük yumurtayı göremezsem mutlaka ana arıyı görmem gerekiyor. Ve şu an buradaki yaptığım kontrolde de herhangi bir günlük yumurta da göremedim. Ana arıyı da göremedim. 6. çıtamız da kapalı yavrulu bir çıta. Burada da çok yoğun bir kapalı yavru var. Ama burada da ana arıyı göremedim. Ama şöyle burada gördüğünüz gibi ana arı yüksükleri var. Ve bu hiç iyi olmadı. Ve buradaki ana arı yüksükleri de peteğin ortasında. Yani bu hiç iyiye işaret değil. Bugün mutlaka ana arıyı görmemiz gerekiyor. Sanıyorum ki geçen hafta fazladan verdiğim uçucu yağlarla katran ana arıyı kestirmesine sebep olduk galiba. Yine kötüyü düşünmüyorum ama bu ihtimal şu an aklımdan geçiyor. Şimdi oradaki ana arı yüksüklerini bozmayacağım. Bir bakacağım. Duruma göre değerlendirip daha sonra bozacağım. 7. çıtada da günlük yumurta göremedim. Ana arı burada da yok. 8. çıtamızda da günlük yumurta göremedik. 9. çıtamızı kapatmışlar ama burada da günlük yumurta yok. Şu an duvar çıtası da aynı şekilde. Burası da boş. Polen var sadece. Yani bu bölgeden midir bilmiyorum. Arılar şu an dağınık yayılmışlar. Bunun nedenini pek anlamış değilim. Şimdi diyeceksiniz ki kapalı yavrular var. Bundan dolayı yapmış olabilirler ama şu an kovanda yeterli miktarda arı var. Arı yoğunluğu çünkü kötü değil. Çünkü arı yoğunluğu kötü olsa 4. katta bal olmazdı. Şimdi ben kovanda baktığım çıtaları tekrardan bir daha baktım ama videoyu uzatmamak için bunları yayınlamıyorum. 6. çıtadaki ana arı yüzüklerin hepsini bozacağım. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Çünkü bana verebileceğiniz en büyük destek bu. Şimdi bu kovana 5. kovandan aldığım eski ana arıyı vereceğim. Yani eski dediğime bakmayın, daha yeni ana arı. Geçen senenin çünkü. Bir oğula meyillendiği için buraya almıştık. Şu anda bir sıkıntı olmasın diye kovana vermeyi planlıyorum. Ama şimdi bunu düşünürken arılara biraz fazla üfledim, sanıyorum ki saatinde şarjı bitmişti. Bu yüzden saatin ekranında siyah. Siyahı da gördükleri için direkt saldırıya geçtiler. Ama zayiat fazla olmadı bu sefer. 2 tane arı soktu. Hemen kektinali solüsyonu sıktığımız için arıları sakinleştirdik. O yüzden daha önce de söylediğim gibi koyu renkli eşyalarla arılığa gelmemek lazım. Çünkü saatin siyahlığından dolayı beni soktular. Yani bu kektinali solüsyon çok güzel bir şey. Bunu keşfettiğimiz çok iyi olmuş. Gördüğünüz gibi arılar hemen sakinleşti. Saldırı feromon kokuları iptal oldu ve şu an bana saldıran peteği tekrardan alıp gördüğünüz gibi normal bir şekilde kontrol devam ediyorum. Ama şu an Temmuz ayında olduğumuz için çaktırmasak da çok fena bir acı veriyorlar. Şu an videoda bozuntuya vermiyorum ama canım bayağı acıyor. Ve bu acı da alışılacak bir acı değil bana göre. Ben 4 senedir alışamadım. Şimdi kovanımızda ana arıyı göremedik. Günlük yumurtamız da yok. O yüzden ana arı kutusu alıp kovana ana arımızı vereceğiz. Ama şöyle bir şey de var. Ben bu yeni yere hiç arı keki getirmemiştim. O yüzden ana arıyı vermekten vazgeçtim. Çünkü arı keki olmadan ana arıyı veremeyiz. Eğer kovanımızı anasızlık işareti görseydik hani direkt ana arıyı buraya yemsiz bırakabilirdim. İşçi arılarla beraber. Ama şu an bunu riske etmeyeceğim. Çünkü kovanımızda bir ana arısızlık işareti yok. Arılarımız ana arı varmış gibi gayet sakin bir şekilde duruyorlar. Bunun da 2 ihtimali var. Ya bal geldiği için arılar sakin ya da kovanımızda bir tane ana arı çıkmış. Şimdi hava çok sıcak olduğu için ve saat de ilerlediğinden dolayı buna yapmayacağım. Bu kovanı normal işlemlerine devam edip bu şekilde bırakacağım. Zaten alt katta yoğun bir kapalı yavrumuz var. Arılarımız da iyi. Bu bize bir kayıp sağlamayacaktır. Zaten kayıp da sağlarsa diğer kovanlarımın durumları çok iyi. Oradan takviye yaparım. Bu da bize bir problem yaratmaz. Ben tekrardan emin olmak için 3. kez kovanıma baktım ve emin oldum. Kovanımda ana arı yok. Günlük yumurta da yok zaten, söylemiştim. Tekrardan bir ana arı siparişi vereceğiz. Bu boş çıtayı da kovana tekrar geri vereceğim. Sadece arılar bu havada bal akımı geldiğinde peteği kabartmalarını istiyorum. O yüzden bunun bir denemesini yapacağım. Şimdi kovanda ana arı olmadığı için buraya bir petek örümü yapmayacaklardır. O yüzden kovana şerbet vermeyeceğim. Sadece Voravale doğal mücadelemizi yapıp ana ızgarasını koyup katları tekrardan kovanı yerleştireceğiz. 2. katımızı kovana yerleştirdikten sonra 3. katımızı da kovana yerleştiriyoruz. 4. katta kovanı koyduktan sonra serenalyonlu kovanı koyup kovanımızı kapatıyoruz. Benim bu haftaki kontrollerim bu kadar. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hepinize teşekkür ederim.